Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Soğucak Mahallesi'ne geldik. Çok güzel bir tane villaya geldik. Burası toplamda 4 oda 1 salon, 500 metrekare arsa içerisinde 4 tarafı tamamen kendine ait müstakil özel havuzlu villa projemize geldik. Ve burada şu anda yaşam başlamış durumda. Bu evi de hemen alıp hemen oturabilirsiniz, hemen kullanabilirsiniz. Ve burada bir tane evimiz var. Bu siteyi size daha önceden tanıtmıştım. İnşaat zamanında tanıtmıştım. Fiyatlar artacak demiştim. Gelin bir an önce alın demiştim. Evet, şu anda da hala aynı şeyi söylüyorum. Fiyatlar maalesef ki yükseliyor. Ev alan da her zaman kazanıyor. Malum tam yaz başındayız. Eğer ki ev almak istiyorsanız lütfen ertelemeyin. Gelin mutlaka bir an önce alın. Benden ya da bir başka emlakçıdan alın, çünkü alan her zaman kârda kalıyor ve fiyatlar her zaman yükseliyor. Şimdi tam karşı tarafımda çok güzel bir deniz manzaramız var. Birazdan size yine detaylı olarak da göstereceğim bunu. Ve bugün bir değişiklik yaptık. Motorla geldik. Daha doğrusu motorla gelmek zorunda kaldık. Neden? Çünkü aracımızı sattık. Şu anda da yeni araç bakıyoruz. O yüzden aracımız olmadan ilk video çekimi diyebilirim size. Yakında inşallah aracımızı da sizler için alacağız ve buraya geldiğinizde artık sizlere daha güzel bir hizmet sunabileceğimizi düşünüyoruz. 11 villalık villa projemize geldik ve tam karşı tarafında bir elektrikli kapı var. Görmüş olduğunuz gibi burada motoru var. İnşaat zamanındaki çekmiş olduğum videoda biliyorsunuz elektrik kabloları vardı, motoru yoktu. Hepsi geldi. Şu anda da tabii kumandası eksik. O da yapılacak, yani şu an çalışıyor aslında. Buraya geldiğiniz zaman muhtemelen size anahtarlı bir şekilde teslim edilecek. Burada tam giriş kapımız var. Burası kilitli. Biz anahtarımızla geldik, kapıyı açtık ve girdik. Hemen şöyle kısaca dışarıdan gösterelim size. Motorla geldiğimiz için motoru buraya park ettik. Çünkü içeri alamadık. Şu an dediğim gibi elektrikli kumanda şu an yanımızda değil. Haftaya gelecek. Geldiği zaman da siz buraya geldiğinizde kumandaya basıp içeri girebiliyor olacaksınız. Burada elektrikli garajımız var. Karşı tarafta bir villamız daha var. 2 villa aynı kapıyı kullanıyor. Yani ortak kullanıyorlar bu kapıyı. İçeri girdikten sonra hemen ilk ev bizim satılık olan villamız. 4 tarafı kameralarla donatılmış durumda ve bunları uzaktayken bile izleyebiliyorsunuz. 500 metrekare arsa payı olduğunu söylemiştim size. Hemen kısaca bahçesini, etrafını gezelim. Sonrasında da bu güzel villamızın içerisine girelim. Bu arada burada hem hamam var hem de sauna var ve güzel de bir deniz manzarası var. Yani bunu da size tüyo olarak vermek istedim ve şu anda da Kuşadası'nda ev alınabilecek, hemen alalım oturalım diyorsanız bu villa da size göre olabilir. O yüzden elinizi çabuk tutmakta fayda var. Gelmeden önce bizimle mutlaka ki randevu yapmanız gerekiyor. Eğer ki aniden gelirseniz randevulu çalıştığımız için sizinle o anda ilgilenemeyiz. Çünkü yanımızda başka bir müşteri oluyor. Onu bırakıp sizin yanınıza gelemeyiz. Evi gösteremeyiz. Siz de mağdur olmayın. O yüzden mutlaka gelmeden önce ekranda çıkan telefon numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz ve bizimle randevu oluşturabilirsiniz. Girişimizde hemen gösterelim. Burada bir su arıtma cihazımız var ve bu arada kusura bakmayın, güneşten biraz ben rahatsız oluyorum. O yüzden gözlük takıyorum dışarıda. Burada bir su arıtma cihazımız var. Yan tarafında elektrikli bir kombimiz var. Bu kısımda ise klimamızın motoru var. Biliyorsunuz inşaattan aldığınız zaman genelde bunların hiçbirisi olmuyor. Bunları sizin almanız gerekiyor. Bu evde müteahhitten satın alındı ve ev sahibimiz satıyor. O yüzden bu evde eşya da var. Siz sadece yataklarını alacaksınız. Geri kalan bütün eşyaları hali hazır durumda var evimizin içerisinde. Şu anda yan bahçemize geldik. Yan bahçemize geldiğimizde bahçemizde ışıklandırmaların olduğunu görüyoruz. Ve yan komşumuzla aramızda burada çam ağaçları dikilmiş. Bunlar da büyüdüğü zaman biliyorsunuz iç içe giriyor ve kesinlikle siz o tarafı
onlar da bu tarafı görmüyorlar. Bunun haricinde bahçenin içerisinde bir duş yerimiz var. Yani havuza biliyorsunuz girmeden önce ve çıktıktan sonra duş almanız gerekiyor. Onun için de bu da çok güzel düşünülmüş. Tabii tam karşı tarafımı bölebilirsiniz. Bölen komşularımız var. Tam karşıma da bir kapı takabilirsiniz. Dışarıdan da kimse gelemez buraya. Ön bahçemize geçiyoruz. Ön bahçemize geçerken karşı tarafımda bir manzara görüyoruz. Tabii manzaralar genelde kameralardan net olarak çıkmaz ama şu anda benim olduğum yerden çok güzel bir deniz manzarası var. Yine Sisam Adası'nda, Yunanistan Adası'nda görebiliyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim size, emlak vergileri yani emlak belediye vergileri şu anda son ödeme tarihine yaklaştı. Bu ayın 31'inde ödenmesi gerekiyor. Eğer ki bir eviniz varsa mutlaka ki bağlı olduğunuz belediyeye girip internet sitesi üzerinden bakıp ödeme şansınız var. Online olarak da ödeyebiliyorsunuz. Bu konuda da bilgilendirmek istedim size. Ön bahçemize geldiğimizde villamızın dış cephesine hemen kısaca baktığımda dış cephesinde gri renkler tercih edildiğini görüyoruz ve yan taraflarında da ahşap renkleri de bu gri'nin arasında tercih edilmiş. Onları da birazdan size yan cephede göstereceğim. Ön tarafımızda bir terasımız var. Terasımızın üzeri de ahşap görünümlü alüminyum bunlar ve bakım gerektirmiyor. Biliyorsunuz ahşap ürünler kullandığınız zaman bunlara cila yapmanız gerekiyor, vernik atmanız gerekiyor. Bunlarda öyle bir durum yok. Alüminyum olduğu için herhangi bir küflenme yapmıyor. Sadece belli dönemlerinde üzerindeki brandayı değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş. Havuzumuzu kısaca inceleyelim. Havuzumuzun tam baş kısmına geldiğimde burada bir şezlong koyabilmeniz için yer var. 2 tane şezlong buraya çok rahat bir şekilde gelebilir ve burada su oluyor. Suyun içerisinde şezlongda güneşleniyorsunuz. Tabii şu anda havuzumuz kıştan kalması olduğu için biraz kötü görünüyor. Tabii bunlar temizleniyor. Bütün havuzlar böyle. Kışın biraz bakımsız oluyor. Yazın siz bu suyu boşaltıp yerine yeni su dolduruyorsunuz. Bunu da asitlerle temizliyorsunuz. O yüzden tertemiz bir şekilde oluyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Karşı tarafa geldiğimde bu kısımda ben göstereyim size. Burada jacuzzi alanımız var. Havuzun içinde de bir jacuzzi'miz var. Jacuzzi'de de burada keyif yapabilirsiniz. Yine havuza baktığımda ışıklandırmamız var. Havuzun taşlarına baktığımda da burada taşlarda seramik kullanılmış. Açıkçası bu benim hoşuma gidiyor. Hem dekoratif anlamda yenilikçi olmak adına gayet güzel, şık duruyor. İstediğiniz seramiği seçebiliyorsunuz inşaat zamanından satın aldığınızda. Tabii sonradan değiştirmek biraz zor olabiliyor çünkü izolasyonları yapılması gerekiyor. Ve bunlar havuzu daha güzel izole ediyor. O yüzden seramik de kullanıldığı için de kullanışlı olmuş diye düşünüyorum. Hemen buraya baktığımda bu kısımda motor dairemiz var. Karşı tarafta da hemen şöyle göstereyim. Burada çökertme bir oturma alanı var. Yani size şöyle söyleyeyim hemen. Diyelim ki havuza girdiniz, üzeriniz ıslak ve çıktınız, içeri giremiyorsunuz veya koltuklara oturamıyorsunuz. Burada oturup vakit geçirebilirsiniz ve burada sıvı yakıtlı şöminemiz var. Sıvı yakıtını koyup bu şöminede de oturabilirsiniz ve buradan da bir deniz manzaramız da mevcut. Aynı zamanda havuz ve peyzaj alanı da görebiliyoruz. Evimizin cephesi bu kısma bakıyor. Birazdan girip bakacağız. Deniz Hanım güzel güzel iç görsellerini çekti. Ben biraz önce dışarıdaydım. Drone'la çekimler yaptım. Sizler için ben havadan görüntü alıyorum. Deniz Hanım da sağ olsun evin içerisini ve dışarısını çok güzel bir şekilde çekti. Bunların montajlarını tabii sağ olsun yapıyor. Sizler için de büyük emekler veriyor. Bu güzel görüntüleri de bizle paylaştığı için Deniz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Tabii Deniz Hanım'ı genelde buraya gelenler tanıyor. Deniz Hanım benim asistanım. Onu da size kısaca tanıtmış olayım. Ve siz aradığınız zaman o sizi karşılıyor. Daha sonrasında sizinle bir randevu yapıyor. Buraya geldiğinizde de ben birebir sizle görüşüyorum. Çünkü çok fazla arayan soran olduğu için inanın yetişemiyoruz. Ve bu video montajlarını Deniz Hanım yapıyor. O yüzden ona da gerçekten sonsuz teşekkürlerimi de sunuyorum. Tabii Deniz Hanım da sizin bol bol abone olmanızı istiyor. Çünkü büyük emekler veriyoruz diyor. Bunların karşılığında da bir abone de istiyor sizden. Şimdi dış cephemizi göstereyim size. Biraz önce bahsetmiştim. Yan cephede ahşap renkleri tercih edildi demiştim. Hemen onu da size kısaca gösterelim. Sonra bu güzel villamızın içerisinde birlikte gezelim. Bu cephemize baktığımızda antresit ve ahşap renkleri ağırlıklı çalışıldığını görüyoruz. Sol tarafta daha açık renklerde bir gri var. Burada da bu kullanılmış. Şimdi içeriye gireceğiz. Villamızın içerisine girdiğimizde hamam var, sauna var. Bunları da size kısaca göstermek istiyorum. Villamızın şu an tam giriş kapısına geldik. Giriş kapısına baktığımızda ahşap ve antresit renkler tercih edildiğini görebiliyoruz. Üst tarafına da baktığım zaman da burada bir sensör var. Sensörün üst tarafına da kırlangıçlar buraya yuva yapmış. Onlar da tam böyle gerçekten inşaatçı gibiler. Çok da güzel yapmışlar böyle. Kırlangıçları zaten biliyorsunuzdur belki. Böyle ağızlarında toprakları getirirler ve onları böyle emek emek ev yaparlar. Bu şekilde güzel bir şeyle de karşılaştık. Şimdi villamızın içerisine girelim. İçerisinde kısaca tanıyalım.
Villamızın şu an tam giriş kapısından içeriye girdik. Bu villamızda hemen kısaca size tanıtayım. Burası tabanda 88 metrekareye oturuyor. Üst katta çıkmalarla birlikte 104 metrekare. Yani toplamda 192 metrekare kullanım alanımız var bu villamızda. Bahçe olarak da yaklaşık olarak 500 metrekare bahçe kullanım alanına sahip. Ve hemen kapıdan girip sağ tarafa döndüğümde burada bir evyemiz var. Sol tarafında duş yerimiz var. Duş yerimizin içerisinde şu şekilde bir penceremiz var ve şunu da detay olarak vermek istiyorum. Bütün dış cephelerde alüminyum kullanılmış. Bunlar da önemli bir detay. Ve şu şekilde jalüzi var. Yani duşun içerisindeyken dilerseniz bu şekilde kapatıp dışarıyla ilişkinizi kesebilirsiniz. Üst tarafı da yine şu şekilde kapanabiliyor. Yine orada da jalüzimiz var ve yağmurlama sistemi tavandan olarak düşünülmüş. Karşı tarafa baktığımda bu bölümün içerisinde bir saunamız var. Size biraz önce dışarıda bahsetmiştim. Bir kişilik diyebilirim size. Burada bir sauna alanımız var ve sol tarafında da fırını var bu bölümde. Karşı tarafında da aynamız var, evyemiz var. Saçlarım da biraz bozuldu, kusura bakmayın çünkü dediğim gibi motorla buraya geldik. Biraz da rüzgara maruz kaldık. O yüzden saçımız başımızda biraz böyle dağılmış olabilir. Bunun için de kusurumuza bakmayın. Aracımızı yakın bir zamanda satın alıp artık daha keyifli sizlere videolar izletmeye çalışacağız. Karşı tarafa geçtiğimde bu kısımda bir koridorumuz var. Koridorumuzun sol tarafında salona çıkıyoruz. Karşı tarafında da burada bir yatak odamız var. Yatak odasının içerisine girdiğimde tam sağ tarafında yatak başlığı olarak bu bölüm tercih edilmiş ve buradan çok güzel bir deniz manzarası olduğunu görebiliyorum ben. Derinlemesine bir deniz manzaramız var ve sağ tarafında burada bir giyinme dolabımız var. Biraz önce size söylemiştim dışarıda. Klimanın motoru vardı. Yani burada multi sistem klima var ve Mitsubishi Heavy kullanılmış burada. Evi satın alan ev sahibimiz ve şu anda da satıyor kendisi. Bütün odalarımızda multi sistem klimamız da mevcut. Hemen koridora çıkıyorum. Koridora çıktığımda bu kısımda akıllı ev sistemimiz var. Akıllı ev sisteminden de villamızı uzaktayken bile kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki bunun için bir internet şart. İnternet olmazsa bu sistemi de kullanamıyorsunuz. Bunu da size detay olarak vermek istedim. Tabii biz motorla geldik. O yüzden eşyalarımızı şu an buraya koymak durumunda kaldık. Açıkçası biraz da kalabalık görünüyor. Onu da söyleyeyim. Burada bir portmantomuz var. Hemen sağ tarafında da ayakkabılığımız var. Ceketimi ben asacaktım ama şu kısımda askılık tercih edilmiş. Askılığımız olmadığı için de asamadık açıkçası. Arkamda burada merdivenimiz var. Üst kata çıkmak için tabii bu kısımda da bahçemizi, havuzumuzu ve çökertme alanımızı görebiliyoruz. Buradan da yine deniz manzarasını çok rahat bir şekilde ben görebiliyorum. Buradan salona doğru devam ettiğimde salonda hemen sol tarafta bu bölümün içerisinde mutfağımız var. Mutfağa baktığımda tezgah açık renk tercih edilmiş. Gri damarlar var üzerinde. Alt tarafında da gri dolaplar tercih edilmiş. Hemen şu şekilde de gösterelim. Kaşıklığımız da bu bölümde yer almış. Üst dolapla alt dolap arasında ahşap görünümlü MDF lem tercih edilmiş. Üst tarafında da aynalı şekilde dolaplarımız da mevcut. Bu bölümde evyemiz yer almış. Karşıma baktığımda mikrodalga, fırın ve bu bölümde de bulaşık makinesi yer aldığını görebiliyorum. Buraya baktığımda sağlı sollu iki taraflı şu şekilde oldukça geniş bir dolabımız var. Alt tarafında da şu şekilde dondurucuları da mevcut. Hemen kapatalım. Sol tarafta küçük aperatiflerinizi bu bölümde yiyebilirsiniz. Burada da minimal bir masa kullanılmış. Hemen sol tarafında burada bir ada mutfağımız var. Ada mutfağımızın üzerinde de burada ocağımız var. Elektrikli bir ocak kullanılmış. Burada üst tarafında da ışıklandırmalarımız mevcut. Tabii ki soracaksınız aspiratör nerede diyeceksiniz. Aspiratör de şu orta kısımda yer almış. Burada yemek pişirdiğiniz zaman da aspiratörden de buradan çekiyor. Ön tarafa geçiyorum. Ön tarafa geldiğimde burada bir televizyon ünitesi kullanılmış. Altında da şömine, yani elektrikli şömine tercih edilmiş. Biraz önce söylemiştim. Bu villamızda yerden ısıtma sistemi var ve elektrik kombisiyle burayı ısıtabiliyorsunuz. Aynı zamanda klimalarımız var. Hemen ön tarafa çıkıyorum. Ön tarafa çıkarken sağlı sollu oldukça ferah. Karşı tarafımda, diğer tarafta mutfaktan da aynı şekilde bahçeye çıkabiliyorsunuz. Sürgülü bir kapı var. Evin her tarafında kapı pencere olduğu için de evimizde oldukça ferah görünüyor. Ön tarafımızdaki terasımıza
kata çıkabiliyoruz. Buradan biraz önce size tabii dışarıdayken burayı göstermiştim. Şimdi yavaş yavaş üst katımıza çıkacağız. Üst katımıza çıkarken şu merdiven alanında kısaca size göstermek istiyorum. Hemen sağ tarafında burada raflarımız var. Cam raflar kullanılmış bu bölümde. Dekoratif eşyalarınızı bu bölüme koyabilirsiniz. Ve şu şekilde burada da ahşap kullanılmış. Ahşapların içerisinde de led ışıklandırmalarımız var. Bunlar da buraya şıklık katmış diye düşünüyorum. Şimdi üst katımıza çıkalım. Üst katımıza çıkarken merdivenlerde de yine ahşap renkleri kullanıldığını görebiliyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi 2 tane ince uzunlamasına penceremiz var. Karşı tarafında buradan çok güzel bir deniz manzaramız var. Ve buranın üst tarafında da çatıya çıkabilmeniz için, tabii üstü çatı, bunu drone görüntülerinden gördüğünüzü sanıyorum. Çatıya çıkabilmeniz için de burada bir ışıklandırma penceremiz var. Dilerseniz çatıda herhangi bir işlem yapmak istediğiniz zaman da buradan çıkabilirsiniz. Tabii buraya seyyar bir tane merdiven kurmanız gerekiyor. Koridorumuzda hemen sağ tarafındaki bölüme girdiğimde tam karşımda bir evyemiz var. Evyemizin hemen yan tarafında gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz var. Tuvaletimizin hemen yan tarafına baktığımda bu bölümün içerisinde bir hamam var. Kullanım alanında çok güzel düşünülmüş çünkü hem burayı hamam olarak hem de burayı duş alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Evet, daha önceki videomda sormuştunuz, bu evde çamaşır makinesi yok mu demiştiniz. Tabii ki de var. Çamaşır makinesi yeri de şu şekilde gösterelim. Deniz Hanım bize göstersin. Bu bölümde yer almış. Üst tarafında da dolabımız var. Hemen dolabı da size kısaca şu şekilde gösterelim. İsterseniz kurutma makinenizi de buraya koyabilirsiniz. Çamaşır makinenizi de burada barındırabilirsiniz. Burada toplamda 4 oda var. Bir tane salon, bir Amerikan mutfağımız var. Ve alt katta bir tuvalet banyo, bir sauna var. Bu katımızda da toplamda 2 tane tuvalet banyo ve bir hamam var. Yani baktığımızda 4 oda, bir salon oluyor. 3 tuvalet, 3 banyo, bir hamam, bir sauna, bir tane de Amerikan mutfağımız oluyor. Şimdi diğer odamıza geldik. Bu odamızda tabii villamız konum itibariyle denize cepheli, denize bakıyor. Ve evler kot kot olduğu için alt katlardan kısmi olarak deniz görürken üst katlardan komple çok güzel full panoramik bir deniz manzarasına sahip villamız. Bu yatak odamızın içerisine geldiğimde sağ tarafında bir giyinme dolabımız var. Tam karşı bölümünde bir yatak başlığımız, üstünde klimamız var. Burada da biraz daha küçük minimal bir balkon kullanılmış ve balkona çıktığımda çok güzel bir oksijen olduğunu görebiliyoruz. Karşı tarafında da yine güzel bir manzaramız bizi buradan karşılıyor. Buradan havuzumuz, bahçe peyzaj alanımızı da görebilmemiz mümkün. Şimdi diğer odamıza geçelim. Burada toplamda 4 tane oda olduğunu söylemiştim. Şu ana kadar bir salon, 2 tane yatak odası gezdik. Tam karşımda da 2 tane daha yatak odamız var. Sağ tarafında ana yatak odamız var. Sol tarafında da misafir odası olabilir, genç odası olabilir. Burada da bir yatak odamız daha var. Bu yatak odamızın da yatak başlığı bu bölümde, karşı tarafında da bir giyinme dolabı tercih edilmiş. Yine diğer villalarımızda olduğu gibi de tavanlarda led şerit tercih edilmiş. Bu arada yerlerde biraz daha böyle lacivert tonlarında bir seramik kullanılmış. Hemen sol tarafa geldiğimde ana yatak odasının içerisine giriyoruz ve sol tarafında klima yeri bırakılmış. Karşı tarafında yatak başlığımız var. Burada yatakta uyandığınız zaman bile bu kısımdan çok güzel şu şekilde bir deniz manzaramız var. Yani burada sabahları da çok güzel böyle güne deniz manzarası birlikte uyanabilirsiniz. Bunun arka tarafında bir giyinme dolabımız var ve giyinme odamız var. Şu şekilde burada bir giyinme odamız. Yan tarafında da bir tuvalet ve duş yerimiz var. Karşıya baktığımda bir duş yerimiz, gömme rezervuarlı tuvaletimiz, yan tarafında evyemiz. Yani duşunuzu aldınız, giyindiniz ve yatak odanıza çıktınız. Hava almak için de ön tarafımızda burada bir balkon var. Bu balkon birazcık daha büyük. Buraya 2 tane sandalye, küçük bir masa atıp bu eşsiz manzaraya karşı çayınızı, kahvenizi de içebilirsiniz. Yine çok güzel bir villa turunun sonuna geldik. Bu villamızın fiyatı için açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakmış olduğum linke tıklayarak fiyat bilgisi ve diğer bütün bilgilere oradan ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, abone olun, mutlu kalın. Sevgiler, görüşmek üzere.